Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yöntem göstermek istiyorum. Özellikle örgü ören hanımların çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bu örgüye başlayanlar için de inanılmaz bir bilgi olacak. Şimdi ipi elimizde tutma ve kontrolünü sağlama videosu diyelim buna. Tığ işi, yapanlar ve bu tekniği kullananlar beni kesinlikle anladı. Hani, eskiden annelerimiz şöyle bir yöntem kullanır bilirsiniz. Baş parmağı dolarlar bu şekilde. Şimdi böyle olduğu zaman da tabii bu parmak sürekli ip dolamak gerekiyor. Benim annem de açıkçası böyle örüyordu. Sonra çıkarıyoruz, sonra tekrar geliyoruz, tekrar doluyoruz. Bu zor olanı. Şimdi ben size bunun kolay olan yöntemini göstermek istiyorum hanımlar. İnanın bana çok rahat edeceksiniz. Bakın, şimdi şu ipimizin ucu şu şekilde. Şöyle elimizi açalım. Şu alttan serçe parmağımızın üstünden alıp bir tur şu şekilde çeviriyoruz ve işaret parmağımıza kadar bu ucu getiriyoruz. Ve orta parmağımız ve baş parmağımızla ipimizi tutuyoruz burada. Bakın şöyle bir yöntem. Serçe parmaktan doladık. İşaret parmağımızın üstünden alıp orta parmak ve baş parmağımızın kontrolüne veriyoruz ipi. Bakın o kadar kolay ki çok rahat edeceksiniz. Bu şekilde. Tabii eliniz alıştıktan sonra böyle bir şeye dönmek, yani bunu yapmak zor olabilir. Eğer eski sistemde bir ip tutma tekniği yapıyorsanız şu an bunu yapmak, bakın hiç dolamıyorum. Elimin üstünden kayıyor. O kadar rahat ki. Bunu gösteriyorum çünkü birçok arkadaşım, örgücü arkadaşlarım ve birçok insan, eski sistemi kullanıyor. Yani ona hiç o kadar kendimizi zorlamaya gerek yok. Böyle pratik bir yöntem varken bakın bir daha gösteriyorum. Şöyle elimizi serçe parmağımıza şöyle içten doladık. Elimizin üstünden alıyoruz. İşaret parmağının üstünden getiriyoruz ve orta parmak ve baş parmakla şu kontrolü sağlıyoruz. Ve çok rahat, çok kolay. Sonra da zincirimizi istediğimiz gibi çekebiliriz. Ne parmağımızı dolamaya gerek var ne de elimizi çözmeye gerek var. Bu şekilde yapıyoruz. Anlayacağınız bu kadar basit bir yöntem. İnanın çok rahat edeceksiniz. Bana da dua edeceksiniz hanımlar. Çok basit. Şimdi bir de size sihirli halkayı göstermek istiyorum. Sihirli halkada gerçekten çok zorlanan hanım arkadaşlarımız var. Çok basit bir yöntem, yani o kadar basit ki. Bakın yine biraz önceki sistemle, teknikle şöyle aldım. Bakın sadece bunu böyle tutmadım ve orta parmağımdan şöyle çevirdim. O kadar. Yani ipi aldım ve bu ipin üstüne attım. Bu kadar. Bu tığımı buradan alıyorum. Bakın alttan alıyorum. Şurada bir çapraz oluştu ya. Şu içeriden aldım ve burada çektiğim ipi içinden geçirdim ve bir zincir çektim. Şöyle. Sonra tekrar başına doladım. Bakın parmağımdan bile çıkarmama gerek yok. Tekrar şu şekilde tekrar başına dolayalım. Böyle. Şimdi şu asansör kısmını bir göstereyim size. Bakın. Bakın. Geliyor. Gördünüz mü? Çok basit. Şu şekilde çok rahat sihirli halkayı yapabilirsiniz.
Öyle elinizin üstüne dolayın, avucunuza alın. Öyle şeylere hiç gerek yok. Yani çok basit bir yöntem. Bakın, çekelim şimdi bunu, sıkalım. İşte bu kadar. Sıktık. Öyle. Bir daha göstereceğim hanımlar. Bakın, şöyle aldım. İşaret parmağımı üstüne aldım ve orta parmak, şu baş parmağımı şu an devre dışı bırakıyorum. Şöyle alttan bir tur üstüne alıyorum. Şimdi tutuyorum ipi. Öyle getirdim. Buradan çektim ve bir sık iğne yaptım. Sonra hadi bunu da sık iğne yapalım. Yine bir sık iğne yaptım. Yine bir sık iğne yaptım. Şimdi çıkaralım. Komple dönelim sık iğne ile. Şöyle. Çok kolay yöntemi varken açıkçası öyle zorlanmaya gerek yok. Pratik çünkü. Bakın, bakın bu kadar. Çok basit. Evet, böyle kısa bir bilgi vermek istedim size bu teknikler hakkında. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle benim işimi kolaylaştıracak yani teknikleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim ara ara. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel oldu. Hiç de zor değildi hanımlar. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.